Önceki videoda oluşturduğum kodları geliştirmeye devam edeceğim. Bu kodlarla oluşturduğumuz ızgaranın yatay çizgileri 0 derece, dikey çizgileri 90 derece oluyor. Bu videodaki yazacağım kodlar ile kullanıcı ızgara çizerken yatay çizgi ve dikey çizgi açılarını isteğine göre ayarlayabilecek. Böylece bu şekilde ızgaralar oluşturabilecek. Kodlamaya geçiyorum. Prosedür adını değiştiriyorum. 2 tane değişken kullanacağım. Onları ekliyorum. Açı 90 değişkenine gerek kalmayacak. Onu sileceğim. Bu satırın altına geliyorum. Kullanıcıdan yatay açıyı ve dikey açıyı alıyoruz. Açı değerlerini almak için getAngle fonksiyonunu kullanıyorum. Bu fonksiyonun iki parametresi var. Nokta ve mesaj. Nokta olarak başlangıç noktasını kullanıyorum. Kullanıcıdan alınan açı değerlerini burada kullanacağım. Hem yatay çizgi için hem de dikey çizgi için. Daha önce açı 90 kullanıyorduk. Buradaki değişkeni değiştireceğim. Açı 90 değil, dikey açı olacak. Yatay açı için daha önce 0 kullanmıştık. Bunu da değiştireceğim. Yatay açı olacak. Aynı değişikliği burada yapacağım. Yine 0 için yatay açı, açı 90 için dikey açı. Çalıştırıp deneyeceğim. Manage, Run, VBA makro, Run. Başlangıç noktası, hücre boyutu, yatay açı. Burada fare ile ayarlayabileceğimiz gibi bir değer de girebiliriz. Örneğin 15. Enter. Dikey açı. Bunu fare ile ayarlayacağım. Ekran üzerinde tıklıyorum. Satır sayısı 5, sütun sayısı 3. Evet, istediğim özellikteki ızgarayı çizdi. Bir deneme daha yapacağım. Başlangıç noktası burası. Hücre boyutunu verirken ters yöne çapraz işaretleyeceğim. Açıları da ters yöne işaretleyeceğim. Yatay açı, sonra dikey açı. Satır sayısı 4, sütun sayısı 3. Evet, başlangıç noktası doğru ancak ızgara diğer yöne doğru çizildi. Peki açısı 0 derece ve 90 derece olan ızgara çizilebilir mi? Onu deneyeceğim. Başlangıç noktası, ızgara boyutu, yatay açı 0, enter. Evet, burada bir sorunla karşılaşıyoruz. 0 girdiğimizde kabul etmiyor. Değer pozitif veya sıfırdan farklı olmalı diye belirtiyor. Bu sorunu düzeltmemiz gerekiyor. Burada sıfırdan farklı bir değer giriyorum. Burada da aynı sorun var. Burada 0 giremeyiz. O yüzden fare ile tıklıyorum. Evet, bu az önceki sorunu düzeltelim. Kod ekranına geçiyorum. Bu sorunu düzeltmek için Initialize User Input değerini sıfırlayacağım. Bu satıra geliyorum. Evet, 0 olarak değeri aktarıyorum. Şimdi deneyelim. Başlangıç noktası, hücre boyutu, yatay açı 0, enter. Evet, bu şekilde kabul etti. Dikey açı 90, enter. Satır sayısı 4, sütun sayısı 3. Evet, istediğimiz gibi ızgarayı oluşturdu. Kodları geliştirmeye devam edeceğim. Hücre boyutunu alırken getCorner kullanmıştık. Bu fonksiyon hücre boyutunu alırken bir dikdörtgen kullanıyor. Kullandığımız dikdörtgen verdiğimiz açılarla uyumlu olmuyor. O yüzden bu fonksiyon yerine başka bir yöntem kullanacağım. Prosedür adını değiştiriyorum. 4. Kodların büyük bir kısmı değişeceği için buradaki kodların tamamını siliyorum. Yeni kodlar ekleyeceğim. Bu aşamada ızgara için geçici hücre çizgisi oluşturacağım. Geçici hücre çizgileri için 4 elemanlı bir değişken tanımladık. Başlangıç noktasını ve hücre genişliği için kullanıcıdan bir nokta alıyoruz. Oluşturduğumuz BN ve P1 noktasıyla bir çizgi oluşturuyoruz. Oluşan bu çizginin uzunluğu genişlik değişkenine aktarılıyor. Çizginin açısı yatay açı değişkenine. Sonra çizginin rengi yeşil olarak ayarlanıyor. Sonraki aşamada hücre yüksekliği alınacak. Buraya kadar olan kısmı çalıştıralım. Burayı end bit ile kapatıyorum. Devam ediyorum. Başlangıç noktası. Hücre genişliği için geçici çizgiler oluşturacağız. Çizgi uç noktasını tıklıyorum. Evet, burada bir çizgi oluştu. Sonraki aşamada yükseklik için bir nokta tıklamamız gerekiyor. Tıklıyorum. Bundan sonrasını kodlayacağız.
İkinci noktayı burada aldık. BN noktasıyla P2 noktasına bir çizgi atıyoruz. Yine bu çizginin uzunluğu ve açısını bu değişkenlere aktarıyoruz. Sonra çizginin rengini yeşil yapıyoruz. Çalıştırıp görelim. Başlangıç noktası, hücre genişliği, sonra hücre yüksekliği. Evet, çizgiler oluştu. Kodlamaya devam edelim. Üçüncü hücre çizgisini oluşturacağım. Üçüncü hücre çizgisi bu konuma gelecek. Bu çizgi için koordinat hesaplamalarıyla uğraşmadım. Bu işlemin daha kolayı var. Bu çizginin bir kopyasını oluşturuyorum. Daha sonra da bu konuma taşıyorum. Bunun kodlaması bu şekilde. Çalıştırıp görelim. Başlangıç noktası, hücre genişliği için nokta, dikey açı için bir nokta. Evet, üçüncü çizgi burada oluştu. Bu çizginin paraleli. Şimdi dördüncü çizgiyi oluşturacağız. Dördüncü çizgi de aynı üçüncü çizgide olduğu gibi olacak. Bu çizginin bir kopyası oluşturulacak. Sonra bu konuma taşınacak. Kodları giriyorum. Evet, dördüncü çizgi için çizgi 2'nin kopyası oluşturuluyor. Buradaki rakam ile buradaki rakam birbiriyle uyumlu değil. Çünkü array değişkende ilk rakam 0 ile başlıyor. O yüzden birinci eleman ikinci çizgiyi temsil ediyor. İkinci çizginin kopyası oluşuyor, sonra taşınıyor. BN noktasından P1 noktasına. P1 noktasını burada almıştık, yani şuradaki nokta. Sonra çizginin rengi değiştiriliyor. Çalıştırıyorum. Başlangıç noktası, hücre genişliği için çizgiler oluşturuyorum. Evet, ızgara için hücreyi oluşturmuş olduk. Kodlamaya geçiyorum. Bu aşamadan sonra kullanıcıdan satır sayısı ve sütun sayısını alacağım. Sonra yatay ve dikey çizgileri çizdireceğim. Buradaki kodlar önceki kodlarla aynı. Çalıştırıp görelim. Başlangıç noktası, hücre genişliği, 2 tane nokta belirliyorum. Şimdi satır sayısı 5, sütun sayısı 3. Evet, istenilen ızgara oluştu. Ancak şurada hücre boyutlarını belirtmek için kullandığımız çizgiler var. Bu çizgileri geçici olarak çizmiştik. Bu çizgilerin işlevi bittiğinde silinmesinde fayda var. Bununla ilgili kodlama yapacağım. Yatay ve dikey çizgiler çizilmeden önce bu geçici çizgilerin silinmesini istiyorum. Bu aşamada kodlar ekleyeceğim. Bir döngü ile tüm geçici çizgiler burada siliniyor. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Önce tüm çizimi siliyorum. Çalıştırıyorum. AutoCAD'e geçiyorum. Başlangıç noktası, hücre genişliği, satır sayısı 6, sütun sayısı 4. Evet, ızgara oluştu. Buradaki geçici çizgiler de silindi. Bu kodların küçük bir sorunu var. Onu düzelteceğim. Önce sorunun ne olduğunu görelim. Örneğin kullanıcı ızgarayı çizdi ancak işlemi geri almak istedi. Geri alalım. Evet, iki aşamada geri aldığımda hücre çizgileri burada görünüyor. Bunun olmasını istemeyiz. Bunu düzelteceğim. Tekrar eski haline getirdim. Hücre çizgileri oluşmadan önce buraya bir kod ekleyeceğim. This drawing altındaki Start Undo Mark. Bu fonksiyonu kullanıyorum. Bu fonksiyon geri alma işlemleri için bir geri alma noktası oluşturuyor. Bir de bitiş noktasını belirtmemiz gerekiyor. Onu da şu aşamaya ekliyorum. Bu aşamada geri alma işlemi noktası sonlanıyor. Çalıştırıp deneyeceğim. Başlangıç noktası, sonra ızgara boyutları. Satır sayısı 5, sütun sayısı 4. Evet, ızgara oluştu. Şimdi geri alalım. Evet, tamamen geri alınıyor. İleri alalım. Tamamen ileri alınıyor. Tekrar çalıştırıp bir başka deneme yapacağım. Alt F8, Run. Ters çapraz olarak işaretleyeceğim. Başlangıç noktası. Önce yatay açıyı belirtmemiz gerekiyor. Yatay açı bu şekilde. Dikey açı bu şekilde işaretliyorum. Hücre oluşuyor. Satır sayısı 5, sütun sayısı 3.
Evet, hücreyi oluşturduğum yönde ızgara oluştu. Bir başka deneme. Run, başlangıç noktası, yatay açı, sonra dikey açı. Geniş bir açı belirteceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. 4, 3. Evet, istediğim ızgarayı oluşturdu. Bu video için göstereceklerim bu kadar. Sonraki videoda bu kodları biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.